Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ESP32 kullanarak akıllı bitki takip sisteminin ilk bölümünü yapacağız. 2 videodan oluşacak bu ilk video. Bu sistem toprağın nemini sürekli olarak ölçen ve toprak kuruduğunda telefonumuza bildirim gönderen bir sistem arkadaşlar. İkinci bölümde ise röle ve su pompası ekleyerek sistemi tamamen otomatik bir sulama sistemine dönüştüreceğiz. Şimdi biz küçük bir prototip tarzında bir şey yapacağız. Gelin projede kullanacağımız malzemelere bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir adet ESP32 geliştirme kartı, bir adet toprak nem sensörü ve bir adet toprak nem sensör modülü, 7 adet de arkadaşlar dişi jumper kabloya ihtiyacımız var. Önce malzemelerin ne işe yaradığından bahsedelim arkadaşlar. Bu nem sensörü iki parçadan oluşuyor. Birincisi toprağa yerleştirdiğimiz prop, ikincisi ise prop'tan gelen verileri ESP32'ye aktaran sensör modülü. Bunu toprağa yerleştireceğiz ve bu nemi algılayacak arkadaşlar. Sensör modülünün üzerinde 4 tane, şöyle göstereyim. Sensör modülü üzerinde 4 tane pin bulunuyor arkadaşlar. VCC, GND, AO ve DO. Bunlardan birincisi toprağa yerleştirdiğimiz prop, ikincisi ise bu prop'tan gelen verileri ESP32'ye aktaran sensör modülü. Modül bu. Bu da arkadaşlar toprağa yerleştirdiğimiz prop. Bunun sayesinde nemi algılayabiliyoruz. Bu şekilde toprağa koyuyorum. Şu anda çok fazla toprak olmadığı için göstermelik sadece bu toprağa koydum. Şimdi arkadaşlar biz bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. İlk önce ESP32 ve sensör modülümü bağlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki VCC pinini benim ESP32'imdeki 3.3 voltluk pine bağlıyorum. Bu şekilde göstereyim. 3.3 voltluk pine bağlıyorum. Ardından arkadaşlar GND'yi ESP32'nin GND'sine bağlıyorum. Aynı şekilde burada da GND'yi bağlıyorum. Ve son olarak arkadaşlar A0'ı yani analog output ESP32'nin analog giriş pinine bağlanıyor. Bu projede nem değerini analog olarak okuyacağımız için bu pini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A0 ise evet arkadaşlar A0'ı da GPIO 34'e bağlıyoruz. Şu şekilde. 4'e bağladık. Sonra arkadaşlar burada sensör modülü ve bu prob'u bağlayacağız. 2 tane zaten bunun çıkışı var. Evet arkadaşlar bu şekilde bağladık. İlk hali böyle. Şimdi bunu toprağa koyuyorum. ESP32'mi de bilgisayara bağlıyorum. Diğer kısmı da bilgisayarıma bağlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi yanmaya başladı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar devre bağlantılarını tamamladık. Şimdi ESP32'nin toprağın kuruduğunu telefonumuza bildirebilmesi için Blink IoT platformunu ayarlayacağız. Bunun için hem Blink'in internet sitesini hem de telefon uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Blink hesabını oluşturmaya geçiyorum. İlk olarak Blink'in Cloud internet sitesine girerek ücretsiz bir hesap oluşturuyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra ise geliştirici bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Burada Developers'un bölümündeki My Templates sayfasına giriyorum ve yeni bir template oluşturuyorum. Template projemizin genel ayarlarını saklayan bir proje şablonu gibi düşünülebilir aslında. Template adına sulama sistemi yazıyorum. Ben öyle yazdım. Siz istiyorsanız farklı bir şey yazabilirsiniz. Donanım olarak ESP32 bağlantı türü olarak da Wi-Fi'yi seçiyorum ve template'i oluşturuyorum. Event oluşturmaya geldim sıra arkadaşlar. En önemli yer burası. Şimdi toprak kuruduğunda çalışacak bir event oluşturacağız arkadaşlar. Template içerisindeki Events and Notifications bölümüne girip düzenleme modunu açıyorum. Ardından yeni bir event oluşturuyorum. Event adına toprak kurudu. Event koduna ise küçük harflerle boşluk bırakmadan toprak kurudu yazıyorum. Kod içerisinde de aynı event kodunu kullanmamız gerekiyor. Burası önemli arkadaşlar. Kod içerisinde de aynı event kodunu kullanmamız gerekiyor. Burayı unutmayalım. Bildirimleri açma kısmına geldik arkadaşlar. Eventimizi oluşturduk. Event oluşturduktan sonra Notification sekmesine geçiyorum. Bildirimleri etkinleştiriyor. Push Notification seçeneği açıyor ve bildirim gönderileceği hesabı seçiyorum arkadaşlar. Burada limit ayarı diye kısmı da var arkadaşlar. Siz burayı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben burayı 5 dakika olarak ayarlayacağım. Burada da Notification limit bölümünün test sırasını 5 dakika olarak ayarlıyorum. Bu ayar aynı bildirimin çok kısa aralıklarla tekrar gönderilmesini engelliyor. Siz isterseniz saatte bir de yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Burada arkadaşlar save
Yani kaydetmeyi ve Update Active Device seçeneğini unutmayın. Push bildirimlerin çalışması için event içinde bildirimlerin açılması ve alıcının seçilmesi gerekir arkadaşlar. Bunu da önemli unutmayın. Çünkü bunu yapmazsanız olmaz. Şimdi arkadaşlar device oluşturmaya geldik. Template hazır olduğuna göre şimdi bu template'e bağlı bir cihaz oluşturuyorum. Device bölümünden yeni cihaz oluştur seçeneğine basıyorum. Oluşturduğum template'i seçiyor ve cihazıma bir isim veriyorum. Cihaz oluşturulduğunda ise Blink bize Temple ID ve Out Token bilgilerini veriyor. Bu bilgileri birazdan kodumuzda kullanacağız. Size özel bir bilgiler arkadaşlar. Bunları siz kodunuza kendiniz yazacaksınız. Benim yorumlarda belirttiğim kodda bu kısımları değiştirmeniz gerekli arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar telefonun Blink iOS uygulamasını indiriyorum. Bunu Play Store'dan veya iOS Store'dan bulabilirsiniz. Ve internet sitesinde kullandığım hesapla giriş yapıyorum arkadaşlar. Yani internet sitesinde kullandığım hesapla telefonumdaki aynı hesaba giriş yapıyorum. Oluşturduğum cihaz device bölümünde otomatik olarak karşıma çıkıyor. Ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın, telefon ayarlarında Blink iOS için bildirim izninin açık olduğuna emin olun. Yoksa bildirim gelmez. Aksi halde event oluşsa bile bildirim ekranda görünmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar koda bağlama kısmına geçiyoruz. Blink tarafındaki ayarlarımız hazır. Şimdi Temple ID, Device Name ve Out Token bilgilerini kodumuza ekleyeceğiz. Ayrıca Wi-Fi adımızı ve şifremizi tanımlayarak ESP32'nin internete bağlanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Kodda o kısım var. Siz de Wi-Fi ağınızı ve şifrenizi koda yazarsanız görünür. Ben o kısımları zaten kodda belirteceğim arkadaşlar.